Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine bir marka challenge videosu ile karşınızdayım. Modeli ünlü bir marka ait olan çok şık güzel bir çantanın tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Çantayı polyester makrome ipiyle hazırladım. İstediğiniz iplerle hazırlayabilirsiniz. Koton iplerle, pamuk makrome ipi olur, kağıt iple, rafya iple hazırlayabileceğiniz çok şık güzel bir çanta oldu. Çantanın modelini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Burada V modelinden oluşmakta çantamız. Çantamızı nasıl büyütüp küçültmek gerektiği ile ilgili video içerisinde detaylı bir şekilde paylaştım. Bunu da belirtmek istiyorum. Çantanın ön ve arka parçasını ördükten sonra yan parça ve kulpunu bir bütün şekilde ördükten sonra birleştirmesini yapıyoruz. Harika bir model. Çantanın içinde göstermek istiyorum. Çantanın içine astarladık. Astar yaparken parçaları ördükten sonra astarlıyoruz kolay bir şekilde. Astarladıktan sonra birleştirmesini yapıyoruz. Bu şekilde çantamızın görünüşü harika bir model. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Çantanın tarifine geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz Sensi markasına ait 2 mm kalınlığında polyester makrome ipi kullanacağım. Ben burada ekru rengini kullanacağım. Birçok renk seçeneği mevcut. Aldığım yerin linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada polyester makrome ipi 200 gram 230 metre uzunluğunda bir ip. Ve çantamızı örmek için tığ numaramız ise 3,5 mm bir tığ kullanacağız. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantanın ben bir tarafını hazırladım. Diğer tarafı da birlikte hazırlayacağız. Orijinaldeki gibi birebir aynı sayılarda yapmaya çalıştım. Burada sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Parçamızın eni 27 santim. Orta kısmının ölçüsünü vermek istiyorum. Burası 17 santim. Üçgenleri oluşturduğum en uzun kısım ise burası 21,5 santimde burası var. Şimdi parçanın yapılışına geçelim. Parçamızı hazırlarken burada büyüklüğü şu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ben burada 6 tane model yaptığım için her model 6'nın katından oluşmakta. O yüzden 6 çarpı 6 36 yapıyor ve bunun üzerine 4 tane fazladan zincir çekeceğim. Yani toplamda 40 zincirim olmuş olacak. Burada 5 tane model yapmak isterseniz bu 6'nın katından oluştuğu için her model 6 çarpı 5 tane model yaptığımız için 6 çarpı 5 30 yapıyor. 4 tane zincir fazladan çekeceğimiz için 34 zincir çekmemiz gerekiyor. Eğer bir model daha fazla yapmak isterseniz 7 tane model için 6'nın katından oluştuğu için 6 çarpı 7 42 yapıyor. 4 tane fazladan zincir olacağı için 46 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Bu şekilde zincir büyüklüğünü ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Ben burada dediğim gibi 6 tane model için ilk önce 36 tane zincir çekeceğim. Üzerine 4 tane zincir ekleyeceğiz. Şimdi ilk önce burada ipimi kilit yaptım. İlk model için 6 model için ilk önce 36 tane zincirimi çekip geliyorum. 1 2 3. Bu şekilde zincirimizi tamamlayalım. 36 tane zincirimi çektim. Şimdi artı 4 tane fazladan zincirim olacak. 1 2 3 ve 4. Toplamda 40 tane zincirim olmuş oldu. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi sondan saydığım zaman 1 2 3 zincir atladım ve 4. zincir boşluğuna batacağım. 4. zincir boşluğuna battım, ilmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir ördüm.
ve tığımda kalan 2 ilmeğin ikisini ördüm. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki zincir boşluğuna geçtim. İlmek çıkarttım. Önce ikisini bir örüyorum. Daha sonra tığda kalan 2 ilmeğin ikisini ördüm. Bu şekilde her zincir boşluklarına birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Zincirlerin içine ikili trabzanları yapalım. Son zincir noktasına kadar gelelim. Sıramı tamamladım. İlk baştaki zincirle birlikte toplamda 38 tane ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Bakın dibindeki boşluğu atlıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesindeki boşluktan itibaren tekrar ikili trabzan yapmaya başlayacağım. Şimdi yanındaki trabzanın tepesine battım. Yine bir ikili trabzan. Bu şekilde bu sırada yine her trabzanın tepesindeki boşluklara tekrar ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son 2 tane trabzanı kaldı. Sondan bir önceki boşluğa battım. Son trabzana geldim. Şimdi 2 tane bizim kenarda zincirimiz vardı. 1 ve 2. İkinci zincirin içine battım. Ve buraya son 38. ikili trabzanı yapmış oldum. Kenarda burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Dibindeki boşluğu atlayacağız. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Baştaki zincirle birlikte 2 tane ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi model kurmak için 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Şimdi bakın ilk yaptığım sıra benim trabzan sırasını burada saymaya başlayacağım. 1, 2, 3. 4. trabzanı bakın bu şekilde tığ arkadan sarıp bu yaptığım zinciri buraya ilmek kaydırma yöntemiyle sabitleyeceğim. Şimdi burada 5 tane zincir çektik. Alttan 4. trabzana bu şekilde arkadan tığımı sardım. Bakın ilmek çıkarttım. Ve tığda bekleyen diğer ilmeğin içinden bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Hemen bakın şöyle şu şekilde sola doğru hafif çevirdim. Şimdi zincir boşluğunun içine bunu buraya sık iğne yapacağım. Bizim buradaki örmediğimiz kısım bakın alt tarafta kalmış olacak. Şimdi hemen önündeki zincir boşluğuna battım. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde birinci sık iğne yapmış oldum. Buraya toplamda 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Toplamda 6 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi biz burada 2 tane trabzanla başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Yanındaki trabzan boşluğunu atlayacağım. Bir sonraki ikinci trabzanın bir atladım. İkinci trabzanın tepesine tekrar buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde yaptığımız modeli buraya sabitlemiş olduk. Bir tane trabzan, hemen yanındaki boşluğa geçtim ve buraya ikinci trabzanı yapmış oldum. Modeli yaptıktan sonra 2 tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar yine buradaki yaptığım gibi bir tane daha model yapacağım. 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 ve 5.
Şimdi biz 4. trabzana batmıştık. Zincirimizi bağlamıştık. Şimdi bir yanındaki trabzana geçiyorum. Bakın bir yanındaki trabzana bu şekilde arkadan tekrar tığımı sarıp buraya ilmek kaydırma yöntemiyle zincirimizi sabitleyeceğiz. 5 zincir, bir yanındaki trabzanı arkadan bu şekilde tığımı sardım. Bakın tığımla ipimi ilmek aldım ve tığda bekleyen ilmekten bu şekilde ipimi çıkarttım. Bu şekilde çıkarttıktan sonra hemen sola doğru hafif çevirdim. Bakın örmediğim kısım aşağıda kalacak. Bizim model yaptığımız kısımsa yukarıda kalmış olacak. Şimdi hemen önündeki zincir boşluğuna tekrar 6 tane buraya sık iğne yapacağım. Hemen zincir boşluğuna battım. İlmek çıkarttım ve 1. Tekrar aynı boşluğa battım. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane buraya sık iğne yaptım. Ve burada kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi bu yaptığımız modeli bağlamak için biz arada 2 tane trabzan yapmıştık. Şimdi sırası gelen bakın kenar yanındaki trabzan boşluğunun bir tanesini atlayacağım ve ikinci trabzanın tepesindeki boşluğa batacağım. Şimdi bu yaptığım modeli bağlamak için tığın üzerine ipimi doladım. Arada yaptığımız bizim 2 tane trabzan yapmıştık. Hemen onun yanındaki bir tane trabzanı atlayacağız ve ikinci trabzanın tepesindeki boşluğa buraya tekrar bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde ilk modeli oluşturdum. Bir sonra tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp buraya ikinci trabzanı yapmış oldum. Şimdi 2 tane bizim arada trabzan var. Modeli bitirdikten sonra da 2 tane de yine arada trabzanımız olmuş olacak. Bakın şuradaki bizim 2 model arasındaki trabzan boşluğumuz olmuş olacak. Şimdi bu şekilde. Şimdi burada biz bir sonraki modeli kurarken burada belli olması için ben işaretleyici takacağım. Daha sonra tekrar modeli yaparken bizim şu arada 2 tane trabzanımız var. Tam trabzanı bakın şu şekilde bir sonraki bir üst sırada modeli buradaki yere batacağız. İlmek kaydırmamızı zinciri bağlayacağımız yer bu nokta olacak. Ben buraya işaretleyici takacağım. Şimdi 2 tane trabzanın arasındaki bakın bu şekilde işaretleyicimi bu noktaya sabitledim. Daha sonra modeli yaparken ilmek kaydırma zinciri bağlayacağımız ilmek kaydırma yapacağımız nokta burası olacak. O yüzden işaretleyici taktım. Şimdi tekrar bir sonraki ikinci modeli oluşturacağız. İkinci modeli oluştururken 2 tane burada trabzan yaptıktan sonra 5 tane tekrar zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın burada bizim en son trabzana sardığımız, zinciri bağladığımız nokta burası. Onun yanına itibaren tekrar saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzana bu şekilde sarıp bu yaptığım zinciri bu noktaya bağlayacağım. 5. trabzan. Şimdi 5 tane zincir çektim. 5. trabzana bu şekilde arkadan tığ sardım ve burada ilmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten ipimi çıkarttım. Şimdi hemen sol tarafa doğru hemen çevirdim. Bakın yaptığımız bizim zincirimiz burası. Tekrar zincirin içini 6 tane sık iğne yaparak dolduracağım. Şimdi zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane
sık iğne yaptım. Tığın üzerine ipimi doladım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi 2 tane burada trabzandan sonra hemen yanındaki trabzanın tepesindeki boşluğu atlayacağım. Bir yanındaki trabzan boşluğuna batacağım. Bir atladım ve ikinci trabzanın tepesindeki boşluğa battım. Buraya bir yanındaki boşluğa battım ve buraya ikinci ikili trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde tekrar modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar ben buradaki işaretleyici taktığımız noktayı da belirlemek istiyorum. Tam bizim iki trabzanın bakın arasındaki bu şekilde bu noktayı işaretleyici takacağım. Bir sonraki zinciri bağlayacağımız, ilmek kaydırma yapacağımız nokta burası olacak. İki trabzanın arasındaki boşluğa ilmek kaydırmayı bu nokta yapacağız. Buraya tekrar işaretleyici taktım. Burada biz 2 tane trabzan yaptık. Arada tekrar 5 tane zincir olacak. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi biz alttaki 5. trabzana bu şekilde arkadan sarıp ilmek kaydırma yapmıştık. Şimdi hemen yanındaki trabzana batacağım. Bu yaptığımız zinciri bir yanındaki trabzana bu şekilde tığımı battım. Burada ilmek aldım, ilmeğimi çıkartıp tığda bekleyen ilmekten çıkarttım. Hemen sol tarafa doğru hafif döndürdüm. Bakın hemen zincirimiz önümüzde. Buradaki zincir boşluğuna tekrar 6 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın modeli yaptıktan sonra modeli bağlarken bir tane trabzan boşluğu atlayacağım. Bir yanındaki boşluğu atladım ve ikinci trabzanın tepesindeki boşluktan itibaren tekrar 2 tane yan yana ikili trabzan yapacağım. Bir yanındaki boşluk ve 2. Bakın bu şekilde ikinci modelimi de oluşturmuş oldum. Üçüncü modeli yapmak için tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi alttan saymaya başlıyorum. En son battığım nokta burası. Yanına itibaren 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzana bu şekilde tığımı batıp zinciri buraya bağlayacağım. 5 zincir çektik. 5. trabzana bu şekilde tığımı sardım. İlmek alıp ilmeği çıkartıp ve diğer ilmekten bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Hemen sol tarafa doğru hafif çevirdim. Şimdi bu zincir boşluğuna 6 tane sık iğne yapacağım. Zincir boşluğuna 1 2 burada bizim örmediğimiz kısım aşağıda kalacak. Ördüğümüz model yaptığımız kısımsa yukarıda kalmış olacak. Bu şekilde burada sık iğneyi yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu yaptığım modeli trabzan yaparak bağlayacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bizim arada 2 tane trabzan vardı. Hemen yanındaki trabzan boşluğunun bir tanesini atladım. İkinci trabzanın tepesine batıp buraya bir yanındaki boşluğa ikinci trabzanı yapmış oldum. İki trabzanın bakın arasındaki boşluğa V'leri modelimi buraya oluşturacağım. Tekrar bu noktaya işaretleyici takacağım. Bir sonraki sırada V'leri iki trabzan arasındaki boşluğa yapacağız. Şimdi tekrar V'nin diğer tarafını yapacağım. V'nin bir tarafını yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi hemen ilk V'nin sağ taraftaki V'yi yaptıktan sonra diğer V'yi yapmak için hemen yanındaki trabzana bu şekilde arkadan tığ sardım.
burada ilmek alıp ve tığda bekleyen ilmeğin içinden bu şekilde çıkarttım. Şimdi hemen sol tarafa doğru hafif çevirdim. Bakın örmediğim kısım altta kalıyor. Ördüğümüz model yaptığımız kısım ise yukarıda kalacak. Bu şekilde bu yaptığımız zincirlerin içini dolduracağız. Şimdi buraya 6 tane tekrar sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi kaldığım yerden trabzanları yapmaya devam ediyorum. Şimdi biz burada 2 tane trabzan yapmıştık. Trabzanın yanındaki bir tane atlayacağız ve ikinci trabzanın tepesindeki boşluğa buraya 1 ve bir yanındaki boşluğa ikinci trabzanı bu şekilde yapmış oldum. Bakın 3. modeli de yaptım. Şimdi bir sonraki tekrar modeli yapmak için yine 5 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu yaptığım zinciri alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzan boşluğuna bu şekilde batıp buradaki aynı anlattığım gibi modelimizi oluşturalım. Modelimizi burada anlattığım gibi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın 6. modelimi de oluşturdum. En son V'nin sol tarafında yaptım. En son sıranın sonunda 3 tane burada trabzan boşluğum kalmış oldu. Şimdi bunu bağlamak için sondan 3. trabzanı atlayacağız. Bir tane atladım ve ikinci trabzanın içine battım. Buraya 1 ve son bakın kenardaki 2 tane zincirlik boşluğumuz var. Şimdi son trabzanı da ikinci zincirin içine battım ve buraya ikinci trabzanı yapmış oldum. Biz başlarken 2 tane trabzanla başladık. Sıranın sonunda da yine 2 tane trabzanla bitirmiş olduk. Bu şekilde ilk sıramı modelimi tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi bir sıra burada modelin tersinden bir sıra ikili trabzan yapacağız. Modeli düz taraftan kuracağız. Trabzanları yaparken ise örgünün ters tarafından trabzanları oluşturacağız. Şimdi hemen yanındaki trabzandan itibaren bir sıra ikili trabzan yapacağım. Dibindeki boşluğa atlayacağım ve ikinci trabzanın tepesine buraya ilk ikili trabzan yaptım. Şimdi yanındaki boşluk bizim bakın modeli V'yi yaptığımız yer var. Şimdi burayı da trabzanı şu şekilde yapacağız. V'nin son burada bir son sık iğne yaptığımız tam kenarındaki bu şekilde sık iğne yaptığım kısma batıp buraya trabzan yapacağım. Son sık iğne yaptığım kısım. Şu şekilde çevirdiğim zaman ise üstteki bakın 2 tane ipi bu şekilde tığıma battım. Buraya trabzan yapacağım. Tığımı battım ve buraya 3. trabzanı yaptım. Şimdi yanında 2 tane yan yana trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane trabzan. Bakın tekrar modele geldim. Burada sık iğne yaptığımız kısma geldik. Buraya da batmak için bakın son yaptığım sık iğnenin bakın 2 ilmeği bu şekilde battım. Buraya batıp trabzan yapacağım. Tekrar 2 tane yan yana trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane. Şimdi tekrar modele geldim.
modelin de son yaptığım sık iğnenin bu şekilde 2 tane ilmeği aldım. Tekrar buraya trabzan. Bu şekilde devam edelim. Trabzanları yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son, bakın zincir boşluğum kaldı. 1 ve 2. İkinci zincirin içine batıp buraya son trabzanı yaptım. Biz başlarken zincirle birlikte saydığım zaman burası 38 tane trabzan oldu. Yine aynı başladığımız trabzan sayısına ulaşmış olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi biz başlarken zincirle birlikte 2 tane trabzanla başlıyoruz. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna buraya ikili trabzan yaptım. Aynı bitirirken de yine sıra sonunda 2 tane trabzanla bitireceğiz. Şimdi burada biz işaretleyici taktığım noktaya modelimi oluşturacağım. Burada ilk önce 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 zinciri ilmek kaydırma yapacağım yer benim. Bakın 2 trabzanın arasındaki boşluk. Buraya işaretleyici takmıştık. Şimdi işaretleyicimi çıkartacağım. Ve buraya 2 trabzanın arasındaki boşluğa battım. Bakın buradan ilmek aldım. Ve tığdaki bekleyen ilmeğin arasından bu şekilde çıkarttım. Şimdi sol tarafa doğru hafif çevirdim. Şimdi buradaki zincir boşluğun içine tekrar 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi biz 2 tane trabzanla başlamıştık. Şimdi bu yaptığım modeli bağlamak için hemen yanındaki bir boşluk atlayacağım ve ikinci trabzanın tepesindeki boşluğa battım. Buraya birinci ikili trabzan, tekrar yanındaki trabzanın tepesine ikinci ikili trabzan yapmış oldum. Bakın V'nin bir tarafını yaptık. Şimdi bir sonraki modeli yaparken yine bu 2 tane trabzanın arasındaki boşluğa tekrar V modelini buraya oluşturacağım. Şimdi tam 2 tane trabzanın arasındaki boşluğa tekrar işaretleyici taktım. Şimdi V'nin bir tanesini yaptım. Diğer tarafı da yapacağım. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu defa biz V'leri oluştururken aynı boşluğu kullanacağım. Altta modeli yaparken bir yanındaki boşluğu kullanmıştık. Bu defa V'leri yaparken 2 trabzan arasındaki boşluğa biz ilk V'nin bir kenarını oluşturmuştuk. Şimdi ikinci tarafı yaparken de yine aynı battığım boşluğa kullanacağım. Şimdi tekrar aynı boşluğa battım. Buradan bir ilmek aldım. Bakın tığdaki bekleyen ilmeğin içinden çıkarttım. Hemen hafif sol tarafa doğru çevirdim. Şimdi buradaki zincir boşluğun içine tekrar 6 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu yaptığım modeli bağlamak için tığın üzerine ipimi doladım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen yanındaki bir tane trabzan boşluğu atladık ve ikinci boşluğun içine buraya önce bir tane trabzan. Şimdi ara boşluktaki yapacağımız 2 tane burada trabzan vardı. Burayı oluşturuyoruz. Bir yanındaki boşluk ve 2. Bakın bu şekilde tam 2 modelin arasına tekrar V'mizi oluşturduk. İkinci modeli yapmak için 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada işaretleyici taktığım benim 2 modelin arasında 2 tane burada trabzan vardı.
iki trabzan arasındaki boşluğa modelimizi oluşturacağız. Tam iki trabzan arasındaki boşluğa bu şekilde tığımı batıp buradan bir ilmek aldım ve tığdaki bekleyen ilmeğin içinden çıkarttım. Hemen sol tarafa doğru çevirdim. Tekrar buraya zincir boşluğunun içine 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Tığın üzerine ipimi doladım. Yanındaki bir tane boşluk atlayacağım ve ikinci trabzanın tepesinden itibaren yan yana iki tane trabzan olacak. Bir yanındaki boşluk ve iki tane trabzan yaptım. Şimdi V'nin diğer tarafını oluşturacağım. Yine aynı şekilde bir sonraki üçüncü modeli yaparken iki tane trabzanın arasındaki boşluğa bu noktaya V'leri oluşturacağım. Buraya işaretleyici taktım. Tekrar 5 tane zincir. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi aynı buradaki battığımız iki trabzanın arasındaki boşluğu kullanıyorum. Yine aynı boşluğu kullanıyoruz. Buradan bir ilmek aldım ve tığdaki bekleyen ilmeğin içinden çıkarttım. Şimdi hemen zincir boşluğunun içine buraya 6 tane sık iğne yapacağım. Bakın modeli yaparken ördüğümüz kısım üstte kalıyor. Daha örmediğimiz, modeli oluşturmadığımız kısım ise alt tarafta kalmış olacak. Bu şekilde zincir boşluğuna sık iğnelerimizi yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki bir tane atladım ve ikinci trabzanın tepesine bir yanındaki boşluğa iki tane tekrar trabzan yaptım. 5 tane zincir çekeceğiz. 2 3 4 ve 5. Şimdi burada bizim işaretleyici taktığımız iki trabzanın arasındaki boşluğa tekrar V'leri bu noktayı oluşturacağım. İşaretleyicimi çıkarttım. Tam iki trabzanın arasındaki boşluğa bu şekilde battım. Buradan bir ilmek aldım. Çıkarttığım ilmeği tığdaki bekleyen ilmeğin içinden bu şekilde çıkarttım. Hemen hafif sol tarafa doğru çevirdim. Şimdi buradaki zincir boşluğunun içine 6 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar trabzan yapacağım. 2 tane yan yana. Modeli yaptıktan sonra bir tane boşluk atlayacağım ve ikinci boşluktan itibaren bir yanındaki boşluk ve 2. Yine burada bir sonraki V'yi oluşturacağım kısım için işaretleyici takacağım. Tam arasındaki boşluğa bir sonraki V'yi bu noktaya batacağım. İsterseniz burada işaretleyici takmayabilirsiniz. Burada tam net sizlere göstermek adına burada ben işaretleyici taktım. Şimdi 5 tane tekrar zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Buradaki battığım benim zincir boşluğu aynı iki trabzan arasındaki battığımız boşluğu kullanıyoruz. Şimdi buradan bir ilmek aldım. Bakın çıkarttığım ilmeği tığdaki bekleyen ilmekten çıkarttım. Şimdi tekrar buradaki zincir boşluğun içine 6 tane sık iğnemizi oluşturacağız. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi modeli yaptığımız için kaldığım yerden trabzanları yapmaya devam ediyorum. Hemen modeli yaptığımız için yanındaki bir tane boşluğu atlayacağız
ve ikinci trabzan boşluğuna birinci trabzan, bir sonraki yanındaki boşluğa ikinci trabzanı bu şekilde yapmış oldum. Buradaki anlattığım şekilde modelimizi yapmaya devam edelim. Hep buradaki V'lerin arasındaki iki trabzan arasındaki boşluğa tekrar V'leri oluşturalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. V'nin sol tarafında yaptım. Şimdi bu yaptığım sık iğne yaptığım yeri bağlayacağım. Yanındaki bir boşluk atladım ve sondan ikinci boşluğa birinci trabzan ve son zincir boşluğum kaldı. 1 ve 2. İkinci zincirin içine buraya batıp 2 tane trabzan olmuş oldu. Bu şekilde bu sırayı da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi modeli yaparken modeli düz taraftan yapıyoruz. Trabzanları da ters taraftan örüyoruz. Şimdi trabzan sırasını oluşturacağım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine buraya ilk ikili trabzanı yaptım. Şimdi modelin olduğu yere geldim. Tam son yaptığım sık iğneni bakın bu şekilde üstteki duran bakın 2 tane ilmeği bu şekilde aldım. Buraya bir tane trabzan. Şimdi arada bizim 2 tane trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane trabzan. Tekrar model kısmına geldim. Bakın burada sık iğne yaptığımız kısım. Tam üstteki duran 2 tane ilmeği bu şekilde aldım. Buraya da bir tane trabzan. Trabzanlarımızı oluşturalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son trabzanım kaldı. İkinci zincirin içine batıp buraya 38. trabzanı yapmış oldum. Şimdi tekrar model kurumunu yapacağız. Kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce zincir ile birlikte 2 tane trabzanla başlayacağım. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna ikili trabzanı yaptım. Zincirle birlikte 2 tane oldu. Şimdi modeli yapacağım. 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada bizim V'nin tam ortasında 2 tane trabzan vardı. Tam 2 trabzanın arasındaki boşluğa biz işaretleyici takmıştık. Şimdi V'yi buradaki noktaya oluşturacağım. Tam aradaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Bakın tığdaki bekleyen ilmeğin içinden bu şekilde çıkarttım. Şimdi hafif sola çevirdim. Şimdi buradaki zincir boşluğuna 6 tane sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu yaptığımız sık iğne modeline bağlamak için yanındaki bir tane atladım ve ikinci boşluğa buraya birinci trabzan, bir yanındaki boşluğa ikinci trabzanı yaptım. Şimdi V'nin bir tarafını yaptım. İkinci tarafını oluşturacağım. Şimdi burada isterseniz işaretleyici tekrar takabilirsiniz. Bir sonraki V'yi oluşturacağımız nokta bizim. Bakın tam 2 trabzanın arasındaki boşluk. Tekrar buraya işaretleyici taktım. İsterseniz takmaya da bilirsiniz. Şimdi 5 tane tekrar zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi aynı boşluğu kullanacağımız için aynı boşluğa battım. Yani 2 trabzanın arasındaki boşluk oluyor. İlmek çıkarttım ve tığda bekleyen ilmekten bu şekilde çıkarttım. Şimdi hafif sola çevirdim ve buradaki zincir boşluğuna tekrar 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6.
Tekrar şimdi yanındaki trabzanın bir tanesini atlayacağım. Bir yanındakini atladım ve ikinci trabzandan itibaren bir ve bir yanındaki boşluğa battım ve 2. Bu şekilde üçüncü V'yi yaparken ilk modelimi oluşturdum. Bu şekilde modelimiz hep aynı buradaki tekrarından oluşmakta. Bu şekilde devam edelim. Bir sıra trabzan, bir sırada model sırasını uygulayacağız. Hep V'lerin arasındaki boşluğa tekrar V'leri oluşturacağız. Hep modelin tersine geçtiğimiz zaman trabzan sırasını oluşturacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Toplamda burada 2, 4, 6, 8 tane V olacak şekilde modelimizi tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Burada 8 tane modelimi yaptım. V modelini oluşturdum. Şimdi sırada çantanın buradaki gibi üçgenleri oluşturacağız. İki tarafta üçgenlerimiz olacak. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Son burada modeli bitirdikten sonra tekrar ipimizi kopartmadan üçgenimizi oluşturmak için devam edeceğiz. İki tane kenarda zincir çektim. Şimdi örgümün arkasını çevirdim. Şimdi burada toplamda zincirle birlikte 9 tane ikili trabzan olmuş olacak. Şimdi yanındaki boşluğa battım ve buraya zincirle birlikte ikinci trabzanı oluşturdum. Bir sonraki boşluğa bakın tam modele denk geliyor. Buraya battım. Bu şekilde 3 tane oldu. Bir yanındaki boşluk 4 5 6 7 bir sonraki boşluğa battım. 8 bakın tam 9. trabzanı model kısmına yapıyorum ve buraya son 9. ikili trabzanı yaptım. 9 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 tane yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzanı yapmak için tığın üzerine ipimi doladım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir yanındaki boşluğa battım. Tığımda 3 tane ilmek var. Bunların hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde yarım trabzan yaptım. Çakma sık iğne de deniyor. Bir tanesini yaptım. Bir yanındaki boşluğa batıp tekrar tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde 2 tane yarım trabzan yaptım. Bir tane yanına sık iğne yapacağım. Bir yanındaki boşluk tam model kısmına denk geliyor. Buraya battım, ilmek çıkarttım ve tığdaki 2 ilmeği ördüm. Bir tane bu şekilde sık iğne yaptım. Biz burada 9 tane ikili trabzan, 2 tane yarım trabzan, bir tane sık iğne ve şimdi en son bir yanındaki boşluğa batıp ilmek çıkarttım ve tığda bekleyen ilmeğin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. İlmek kaydırmayla sıramı tamamladım. 9 tane ikili trabzan, 2 tane yarım trabzan, 1 tane sık iğne ve en son ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Örgümün arkasını çevireceğim. Şimdi üçgeni yapacağımız yerin ikinci sırasındayız. Şimdi ikinci sıra yapmak için hafif ilmeğimi uzattım. Bakın hemen dibindeki boşluk bizim ilmek kaydırma boşluğu. Burayı atlayacağım. Bir yanındaki bizim sık iğne yaptığımız kısma batacağım. Hemen yanındaki boşluğa battım. Buraya birinci sık iğne ve bir yanındaki boşluğa battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne ile başladım. Şimdi bir yanındaki boşluğa bir tane yarım trabzan yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğa battım ve tığdaki 3 ilmeğin hepsini çıkarttım. Şimdi modeli kuracağım. 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bakın tam tekrar modelin buradaki V'nin sol taraftaki yeri yapacağız. Sadece sol taraftaki bir kanadını yapacağım. O yüzden tekrar ortadaki boşluğa battım.
ilmek kaydırmayla zincirimi sabitledim. Şimdi bu zincirin içine tekrar sık iğne ile dolduracağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar buradan kaldığım yerden devam ediyorum. Diğer taraflarda yaptığımız gibi bir yanındaki boşluğu atladım ve ikinci trabzan boşluğuna batıp buraya birinci trabzan, bir yanındaki boşluk, ikinci trabzanı yaptım. Şimdi tekrar yine diğer tarafta yaptığımız gibi tekrar modeli kuracağım. 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Tekrar V'yi burada oluşturacağım. Zincirin içine tekrar 6 tane sık iğne yapacağım. Bir ve ikinci boşluğa tekrar birinci trabzan, bir yanındaki boşluk, ikinci trabzanı yaptım. Tekrar 5 tane zincir, aynı boşluğa ilmek kaydırmayla zincirimi sabitledim. Tekrar içine 6 tane sık iğne ile dolduracağım. Bir boşluk atladım ve 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bir ve son boşluğa ikinci trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde bu sırayı da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Şimdi üçgenin 3. sırasındayız. 3. sıra için kenarda tekrar 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi burada 5 tane ikili trabzanla başlayacağım. Zincirle birlikte 5 tane olacak. Yanındaki boşluk 2 3 4 ve 5. Zincirle birlikte 5 tane ikili trabzan oldu. 2 tane yarım trabzan yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın tam model kısma geldim. Tığdaki 3 ilmeğin hepsini çıkarttım. Birinci yarım trabzan ve bir yanındaki boşluğa ikinci yarım trabzan yaptım. 5 tane ikili trabzan, 2 tane yarım trabzan ve yanına bir tane sık iğne yapacağım. Bir yanındaki boşluğa, trabzanın tepesindeki boşluğa ilmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bir tane sık iğne. Şimdi ilmek kaydırma yapacağım. Bir sonraki boşluğa tam bakın bizim buradaki yaptığımız modelin tepesindeki boşluğa buraya ilmek kaydırma yapacağım. İlmeği battım. Bakın burada ilmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten bu şekilde kaydırdım. Şimdi sayıyorum tekrar burayı. 5 tane zincirle birlikte ikili trabzan, 2 tane yarım trabzan, 1 tane sık iğne ve bir yanındaki boşluğa ilmek kaydırmayla bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Burada 4. sıra için hafif ilmeği uzattım ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi üçgenin 4. sırasındayız. Burada ilk önce 2 tane sık iğne ile başlayacağım. Bakın hemen dibindeki ilmek kaydırma boşluğuna batmıyorum. Bir yanındaki boşluğa batacağım. Dibindeki boşluğa batmıyorum. Bir yanındaki sık iğne yaptığım boşluğa battım. İlk önce buraya birinci sık iğne ile başladım. Bir yanındaki boşluk ikinci sık iğne olmuş oldu. 2 tane sık iğne ile başladık. Bir yanındaki boşluğa geçtim. Buraya bir tane yarım trabzan, ilmek çıkarttım. Üçünü bir ördüm. 2 sık iğne, bir yanındaki boşluğa bir yarım trabzan ve daha sonra yanına 2 tane ikili trabzan yapacağım.
tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki boşluğa birinci ikili trabzan, bir sonraki trabzan boşluğuna ikinci ikili trabzan yaptım. 2 sık iğne, bir yarım trabzan ve 2 tane ikili trabzan yaptık. Bakın burada üçgeni oluşturuyoruz tam bu kısmı. Şimdi tekrar modeli oluşturacağım. Burada V'nin sol taraftaki modelini yapacağım. Yarısını yapmış olacağız. Onun için 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar burada diğer sıralarda yaptığım gibi ilmek kaydırmayla zincirimi bağladım ve buradaki zincir boşluğuna 6 tane sık iğne ile dolduracağım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığın üzerine ipimi doladım, bir boşluk bıraktım ve yanına 2 tane yan yana ikili trabzan yapacağım ve son zincir boşluğuna ikinci ikili trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde dördüncü sıranın, üçgenin dördüncü sırasında modelin sadece yarısını yapmış olduk. Bu şekilde sıramı tamamladım. Burada en son sırayı tamamladığımız için bir tane zincir çekip ve burada ipimi kopartacağım. Daha sonra ucunu açılmaması için yakacağım, onu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde üçgenin bir tarafını tamamladık. Şimdi diğer tarafı birlikte yapacağız. Biz burada üçgeni bitirdiğimiz nokta bizim tam modelin hemen sağındaki boşlukta bitirmiştik. 9 tane ikili trabzanla başlayıp 2 tane yarım trabzan, bir sık iğne ve bir ilmek kaydırma yapmıştık. Yani toplamda 13 tane ilmek oluyor. 13 tane ilmek bizim tam buradaki modelin sağ tarafındaki boşlukta ilmek kaydırmayla burada bitirdik. Burada yine aynı şekilde diğer tarafı yapacağımız için 2 tane burada V modelini alıyorum. Hemen buradaki V modelinin bittiği, bakın buradaki modeli birleştirirken ilk trabzan yaptığımız boşluk. Buradan itibaren tekrar üçgeni başlayacağım. Buraya işaretleyici takacağım. Tam V'nin solundaki boşluktan en son diğer tarafta burada bitirdiğimiz için buradaki üçgeni yaparken de bu noktadan başlayacağız. Toplamda burada saydığım zaman 13 tane ilmek oluyor. Şimdi örgümün arkasına çevirdim. Tersinden başlayacağız diğer üçgeni yapmak için. Burada ipimi aldım ve başlangıcımı yapacağım. İşaretleyicinin olduğu yerden tığımı battım. Alttan biraz ip bırakıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şimdi ilk önce bir tane sık iğne ile başlayacağım. Hemen yanındaki, bakın tam modele denk geliyor. Modelin üzerindeki 2 ilmeğe battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. Buraya ilk önce bir tane sık iğne yaptım. İlk sık iğne ile başladım. Daha sonra yanına 2 tane yarım trabzan yapacağım. Bir sık iğne yaptık. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna battım. Bakın kısa ipimi de tığın üzerine aldım. Bunu örerken içeride bırakacağım. Tığımda 3 ilmek var. Buraya birinci yarım trabzan. Tekrar bir sonraki boşluğa battım. Ve buraya ikinci yarım trabzanı yaptım. Bir sık iğne ile başladık. 2 tane yarım trabzan. Ve şimdi toplamda burada 9 tane boşluğumuz var. Buraya 9 tane ikili trabzan yapacağım. Bir yanındaki boşluk, bakın tam modeli denk geliyor. Birinci ikili trabzanı yapacağım. Birinci ikili trabzan. Bir sonraki boşluk. 2 3 4 5 6 7 8 ve son zincir boşluğuna
9. ikili trabzanı yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Üçgenin ikinci sırası için kenarda 2 tane zincir ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi burada model sırasını yapacağız. Yine aynı burada yaptığımız gibi modeli oluşturacağız. Yanındaki boşluğa birinci trabzan ve 5 tane zincir çekeceğim. Zincirli 2 tane ikili trabzan olduğu için modelimi yapacağım. Tam ortadaki boşluğa ilmek kaydırmayla ipimi sabitledim. İşte buradaki zincir boşluğuna 6 tane sık iğneyi dolduracağım. 3 4 5 ve 6. Bir ve ikinci boşluğa bir trabzan ve yanındaki boşluk ikinci ikili trabzanı yaptım. Şimdi V'nin diğer tarafını yapacağım. 2 3 4 ve 5. Yine aynı boşluğa ilmek kaydırmayla ipimi sabitledim ve zincir boşluğuna tekrar 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burada yanındaki bir tane boşluğu atlayacağız ve yanındaki boşluğa birinci ikili trabzan, bir sonraki boşluğa ikinci ikili trabzanı yaptım. Şimdi tekrar modelin burada sağ tarafını yapacağım. V'nin sağını yapacağız. Diğer tarafta biz V'nin sol tarafını yapmıştık. Bu tarafı yaparken bu üçgende V'nin sağ tarafını oluşturacağız. Yarısını yapmış olacağız. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 3 4 ve 5. Tam ortadaki iki trabzan arasına ilmek kaydırma yaptım ve tekrar zincirin içine sık iğnelerimi oluşturacağım. 2 3 4 5 ve 6. V'nin sağ tarafını oluşturdum. Bunun üzerine ipimi doladım. Şimdi bir tane yarım trabzan yapacağım. Bu modeli bağlamak için ikili trabzan yapmıyoruz. Bir tane yarım trabzan yapacağım. Arkasındaki bir tane boşluğu atladım ve bir yanındaki boşluğa battım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde ördüm. Şimdi bir yanındaki boşluğa buraya bir tane sık iğne ve son boşluğa ilmek kaydırma yöntemiyle burayı bitireceğim. Tığdaki diğer ilmekten bu şekilde kaydırdım. Burada biz üçgenin 3. sırasına geçiyoruz. Örgümün diğer tarafını çevireceğim. Burada ilk önce 3 tane ilmek kaydırma yapacağım. 3 tane ilmek kaydırma yapacağız. Dibindeki boşluğu, bakın hemen dibindeki boşluğa batmıyorum. Bir yanındaki boşluğa batıyorum. Yani bir önceki sırada bizim sık iğne yaptığımız nokta oluyor. Buraya battım, ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Bir oldu. Bir yanındaki boşluğa battım. İkinci ilmek kaydırma. Bakın son ilmek kaydırmayı da V'nin yarısını yaptığım yerin üzerine son ilmek kaydırmayı da buraya yapacağım. Bakın bu şekilde battım ve 3. ilmek kaydırmayı yaptım. Şimdi 3 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra bir yanındaki trabzanın birincisine battım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. 3 ilmek kaydırma, bir sık iğne ve 2 tane yarım trabzan yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki boşluğa birinci yarım trabzan ve tekrar bir yanındaki boşluğa ikinci yarım trabzan yaptım. Bakın 3 tane ilmek kaydırmayla başladım. Bir sık iğne, 2 tane yarım trabzan ve artık bundan sonra sıranın sonuna kadar ikili trabzan yapacağım. Burada toplamda 5 tane
ikili trabzan olacak. Bir yanındaki trabzanın tepesindeki boşluğa 1 2 3 4 ve zincir boşluğuna ve 5 tane ikili trabzan ve üçgenin 3. sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi 4. sıraya geçeceğiz. Kenarda burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün düz tarafını çevirdim. Şimdi biz diğer üçgene bakıyorum. Son biz V'nin yarısını oluşturmuşuz. Yine aynı şekilde burada da sadece V'nin bir yarısını oluşturacağız ve ondan sonra sıramızı tamamlayacağız. Şimdi kenarda burada 2 tane zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan yaptıktan sonra direkt modelimi oluşturacağım. V'nin yarısını oluşturacağımız için 2, 3, 4 ve 5. Tam orta kısma tığımı batıp şimdi buradaki zincir boşluğuna sık iğne ile dolduracağız. Bir, 2, 3, 4 bu şekilde dolduralım. 6 tane burada sık iğne yaptım. Şimdi burada tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki boşluğu atladım ve bir sonraki boşluğa birinci ikili trabzan ve bir yanındaki boşluğa ikinci ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane de yanına yarım trabzan yapacağım ve yanındaki boşluğa bir tane buraya bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzandan sonra bir tane yarım trabzan ve 2 tane sık iğne yaptıktan sonra da bir tane de ilmek kaydırma ile tamamlayacağım ve yanına 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Şimdi bir yanındaki boşluğa ilmek kaydırmayla bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çektim ve ipimi bu noktada kopartacağım. Bu şekilde modelimizi, üçgeni tamamlamış olduk. Üçgenimizi bitirmiş olduk. Şimdi bir sırada çevresine modelin sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Sık iğnenin başlangıcını ben tam sağ taraftaki köşeden itibaren başlangıcımı yapacağım. İpimi burada aldım. Şimdi tam burada bizim kenarda 2 tane zincir var. Birinci zincirin içine batacağım. Buradan ilk batışı bu nokta yapacağım. Örerken de buradaki kısa iplerimi de içeride bırakacağım. Sık iğne yaparken içeride kalacak. Burada bir tane zincir çektim. Ve hemen yanındaki boşluğa buraya bir tane sık iğne ve hemen dibindeki, bakın şurada trabzan var. Trabzanın tepesine buraya bir tane sık iğne. Şimdi modele geldim. Modelin tepesindeki boşluğa buraya bir tane. Örerken kısa iplerimi tığın üzerine aldım ve içeride bunları bıraktım. Şimdi hemen dibindeki modelin üzerine bir tane yaptım. Bakın trabzan var hemen dibinde. Bunun da üzerine bir tane. Bir yanındaki boşluğa buraya bir tane. Bu şekilde trabzanların tepelerindeki boşluklara birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Burada bizim ilmek kaydırmalarımız vardı. İlmek kaydırmalarını da içine batıp tekrar aşağıya kadar sık iğne yapacağız. Bakın üçgen bir şekilde burayı düzgün bir şekilde boşluklara battım. Şimdi aşağı kısma geldim buraya.
bir tane, bir yanındaki boşluk. Bakın arada bizim 2 tane trabzan var. Trabzanların tepelerine birer tane. Tekrar modele geldim. Modelin tepesindeki boşluğa buraya bir tane yapacağım. Bu şekilde birer tane boşluklara sık iğne yapalım. Daha sonra buradaki köşeye geldiğimiz zaman aynı buradaki yaptığımız gibi birer tane boşluklara sık iğne yaparak tekrar üçgenin tepe kısmına kadar gelelim. Son boşluğa bir tane battım. Şimdi aşağı doğru ineceğim. Şimdi burada bizim hep trabzanlarımız var. Trabzanlar olduğu için ikişer tane içine sık iğne yapacağız. Hemen yanındaki bakın ilk trabzan boşluğuna buraya batıp 1 ve 2 aynı boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir altındaki trabzan boşluğuna battım ve tekrar buraya 2 tane sık iğne. Şimdi bir altındaki trabzan boşluğuna tekrar buraya 2 tane sık iğne yaptım. Hep buradaki trabzan boşluklarına ikişer tane sık iğne yaparak aşağıya kadar gelelim. Aşağıya kadar geldim. Şimdi taban kısmına doğru döneceğiz. Aşağıya kadar trabzanlara ikişer tane battım. Şimdi hemen ilk boşluğa sık iğne boşluğuna buraya birinci sık iğne, hemen yanındaki boşluğa ikinci sık iğne. Bu şekilde bir yanındaki boşluk, bir tane sık iğne, trabzanların dibindeki boşluklara birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde taban kısmında trabzanların dibindeki boşluklara birer tane sık iğne yapalım. Sıra sonuna geldiğimiz zaman birer tane yapacağız. Daha sonra tekrar diğer tarafta yaptığımız gibi bu tarafta da aynı işlemi uygulayacağız. Buradaki yan tarafta trabzanlar var. Trabzanların da içine ikişer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim ve tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi son burada bizim başladığımız noktaya geldik. Son burada boşluğum var. Buraya 2 tane sık iğne yapmam gerekiyor. Önce birincisini yaptım. Şimdi burada ipimi kopartıp ilmek kaydırma yapacağım. Bir tane de ilmek kaydırma boşluğuyla birlikte burası 2 tane sık iğneye tamamlamış olacağız. Şimdi burada ipimi kopartıp birleştirmesini yapacağım. İpimi koparttım. Son boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk başta yaptığımız sık iğne boşluğuna tığımı bu şekilde battım. Bu kısa ipi iç kısma aldım ve şimdi son yaptığım sık iğnenin üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar bu kısa ipi iç kısma almış oldum. Bu şekilde birleştirmesini yaptım. Daha sonra bu kısa ipi aralarda yürütüp fazlasını kopartacağız bu şekilde. Daha sonra bu bizim polyester makrome ipi olduğu için ucunu yakmamız gerekiyor açılmaması için. Buna dikkat edelim. Ve şimdi bu şekilde parçamızı tamamladık. Şimdi yan parça kısmına birlikte geçeceğiz. İpimi burada aldım. Şimdi yan parça için zincir çekerek işe başlayacağız. Burada toplamda 12 tane zincir çekeceğim. İlk önce burada kilit yaptım. İpimi 1, 2, 3 toplamda 12 tane zincir çekip geliyorum. 12 tane zincir çektim. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi sondan sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincir boşluğuna batıp buraya ilk ikili trabzan yaptım. Yanındaki boşluğa tekrar ikili trabzan. Bu şekilde zincir boşluklarına birer tane sıra sonuna kadar ikili trabzan yapalım. Zincirimizle birlikte toplamda 10 tane ikili trabzan olacak. Sıramı tamamladım. 10 tane ikili trabzan oldu. Bir üst sıra için 2 tane zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğa birinci trabzan ve bir yanındaki boşluğa
ikinci trabzan yaptım. Zincirle birlikte toplamda 3 tane oldu. Bu defa başlarken 3 tane trabzanla başladıktan sonra modelimizi oluşturacağız. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi alt taraftan sayıyorum. 2, 4 ve 5. Bakın 5. ikili trabzana bu şekilde tığımı batıp burada ilmek kaydırmayla zincirimi sabitledim. Bakın bu şekilde hemen sol tarafa doğru hafif çevirdim ve buraya 6 tane zincir boşluğuna tekrar sık iğnemizi yapacağız. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki boşluk atladım ve ikinci boşluğa bir ikili trabzan, bir yanındaki boşluğa ikinci ikili trabzan yaptım. V'nin yarısını oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi alttaki biz 5. trabzana zinciri ilk buraya bağlamıştık. Bir yanındaki yani 6. trabzana bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Ve tekrar buradaki zincir boşluğuna 6 tane sık iğnemizi dolduracağız. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir yanındaki trabzan boşluğunu atladım ve onun yanındaki trabzana birinci ikili trabzan, bir yanındaki boşluk, ikinci ikili trabzan. Biz başlarken 3 tane zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan vardı. Sıra sonunda da yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan olacak. Şimdi son zincir boşluğuna kenardaki 1 ve 2. zincir boşluğuna son 3. ikili trabzanı yapmış oldum. Bu şekilde V'nin ilk birincisini oluşturduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. 2 tane zincir, örgümün arkasını çevirdim. Hemen bir yanındaki boşluğa trabzan, her boşluğun içine birer tane tekrar ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Toplamda 10 tane ikili trabzan olacak. Sıramın sonuna geldim. Toplamda zincirle birlikte 10 tane ikili trabzan oldu. Bir üst sıraya çıkacağım. 2 tane kenarda zincir ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren tekrar birinci ikili trabzan, bir yanındaki boşluğa ikinci ikili trabzan, zincirle birlikte 3 tane oldu. 3 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar modeli oluşturacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tam ortadaki buradaki bizim ikili trabzanın tam arasındaki boşluğa battım ve ilmek kaydırmayla burayı bağladım. Tekrar zincir boşluğuna bir yanındaki boşluk atladım. 1 sonraki boşluk ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 trabzan arasındaki boşluğa battım ve ilmek kaydırma yaptım. Tekrar V'nin diğer tarafını da oluşturacağım. Bir yanındaki boşluğu atlayacağım ve bir sonraki trabzanın tepesine 1, 2 ve son zincir boşluğum var. Buraya da 3. ikili trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde modelimizi oluşturduk. Bir sonra tekrar 2 zincir çekip örgümüzün arkasını çevirip yine birer tane tersten trabzanları yapıyoruz. 10 tane trabzan olacak. Ön taraftan da yani burada parçanın da düz tarafından modelimizi oluşturacağız. Tam V'lerin orta kısmına modelimizi yapacağız. Yani biz burada parçayı ördüğümüzün aynı şekilde burada ilerleyeceğiz. Aynı burada yaptığımız gibi modelimizi kuracağız. Burada bu şekilde devam edelim. Burada parçamızın uzunluğunu şu şekilde ayarlamasını yapacağız. Şimdi biz burada
kenardan saydığım zaman bakın şurada bizim ikişer tane yaptığımız trabzan boşluklarımız var. Buraya biz ikişer tane sık iğne yaptık. Şimdi buradaki boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Tam 21 sıra bu şekilde örmüşüz. Trabzanlı sıramız 21 sıra. Aynı şekilde diğer tarafta da 21 sıra. Bu tarafta da var. Toplamda 21, 21 daha 42 yapıyor. 42 sıra oluyor. En altta da bizim sık iğne sayımız 38 tane. Biz burada 38 tane trabzanla başladığımız için burada yine aynı şekilde kenarına sık iğne gittiğimiz için 38 tane sık iğnemiz var. Burada her trabzan sırasına biz ikişer tane boşluklara sık iğne yaptığımız için yani her iki tane sık iğne bir trabzan sırası olacak. Her iki tane sık iğne bir trabzan sırası. Yani biz şimdi kaçıncı sıradayım burada? 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırayı tamamladım. 5. sıraya geçiyoruz. Bu şekilde her iki sık iğne bir trabzan sırası. Her iki sık iğne bir sıra oluyor burada. O yüzden 38 tane de burada sık iğne olduğu için 19 tane 19 sıra tekrar burada öreceğiz. 19 sıra olacak şekilde taban kısmını örüyoruz. Ve yanlarda zaten 21 sıra bu tarafta, 21 sıra da diğer tarafta, toplamda 42 oluyor. 42 artı 19 sırada taban kısmı olacağı için toplamda 61 sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi ben 5. sıradayım. Toplamda 61 sıra olacak şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. 61 sıra olacak şekilde ördüm. Aynı zamanda kaç tane model olduğunda sizlere belirtmek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Toplamda tam 30 tane model olacak şekilde üç kenarı parçanın 3 kenarı olacak şekilde bu kısmı örmüş olduk. Şimdi çantanın kulp kısmına geçeceğiz. Onun için buradan devam edeceğim. Sadece burada biz 10 tane trabzanla çantanın 3 kenarını ördük, tamamladık. Şimdi kulp kısmında biraz daha bu kısmı küçülteceğiz. Şimdi burada ben işaretleyici takmak istiyorum. Çantanın bittiği kısım kulp kısmının başlangıcı olacağı için buraya işaretleyiciyi belirleyeceğim. 30. modelin V'nin bittiği noktaya işaretleyici takacağım. Bundan sonraki kulp için kaç sıra ördüğümüzü bu şekilde belirleyeceğiz. Şimdi bir üst sıra için kenarda 2 tane zincir olacak. 1 ve 2. Örgümün diğer tarafını çevireceğim. Şimdi bu sırada bir başta bir de sonda eksiltme yapacağız. Trabzan sayımızı 8'e düşüreceğiz. Şimdi burada hemen tığın üzerine ipimi dolamadan dibindeki boşluğu atlayacağız. Bir yanındaki trabzanın tepesine battım, ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Bakın ilmeği biraz uzattım. Şimdi bir yanındaki boşluğa batacağım. Yine tığın üzerine ipimi dolamadan bir yanındaki trabzanın tepesine battım, ilmek çıkarttım. Tığımda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım ve tığımda kalan 2 ilmeği bu şekilde çıkarttım. Bakın zincirle birlikte 2 tane trabzan oldu ve bir tane burada eksiltme yapmış olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar geleceğiz. Yani burada sıranın sonunda 2 tane trabzan kalıncaya kadar birer tane trabzan örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3 oldu. Bir yanındaki boşluk 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. Şimdi sıranın sonunda zincirle birlikte 1, 2 tane burada trabzan boşluğu var. Şimdi tekrar bir tane de burada eksiltme yapacağım. Tığın üzerine ipimi dolamadan sondan ikinci trabzanın tepesine battım, ilmek çıkarttım, ilmeği biraz uzattım. Şimdi son kenarda zincirimiz var. Bir ve ikinci zincirin içine battım, ilmek çıkarttım. Tığda 3 ilmek var. Önce ikisini bir ördüm,
ve tığda kalan 2 ilmeğin ikisini ördüm. Bakın bu şekilde 8. ikili trabzanı yaptım. Bakın şu şekilde saydığım zaman 1 2 3 4 6 7 8 tane burada ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir başta bir sonda eksiltmeyi yaptık. Tekrar kenarda 2 tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Hemen yanındaki boşluğa ilk ikili trabzanı yapacağım. Bir yanındaki trabzanın tepesine batıp buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle birlikte 2 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi modeli kuracağım. Tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Tam 2 trabzanın arasına bu şekilde battım. İlmek kaydırma yaptım. Şimdi buranın içine 6 tane sık iğne ile dolduracağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Arada yine 1 ve 2 tane burada trabzan var. Tekrar 5 zincir. V'nin sol tarafını yapacağız şimdi. Bakın sıramın sonunda 1 2 3 tane trabzan boşluğu var. Bir tanesini atladım. Sondan ikinci boşluğa birinci trabzan ve son boşluğa ikinci ikili trabzanı yaptım. Sıra başında 2 tane trabzanla başladık. Sıra sonu da yine 2 tane trabzanla bitirmiş olduk. Şimdi kulpumuzun ilk V'sini oluşturduk. Bu şekilde modelimizi devam ettirelim. Kulpumuzu büyütelim. En son sizlere kaç sıra ördüğümün bilgisini paylaşacağım.
Şimdi sırada çantanın astarını yapacağım. Astarını isterseniz yapmayabilirsiniz. Astar yapmadan direkt birleştirme kısmına geçebilirsiniz. Ben burada astar yapacağım. Astarı da birleştirdikten sonra daha zor olduğu için birleştirme işlemi yapmadan önce astarını yapmak istiyorum. Bu şekilde parçanın bir tanesini aldım. Ben burada ince poplin kumaş kullanıyorum. Pamuklu bir kumaş. Bu şekilde üzerine koydum. Buradan kenarlardan 2-3 santim kadar fazladan pay bıraktım. Dikiş payı tam çantaya göre, ağız kısmına göre burada kesme işlemini yaptım. Diğerlerini sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Ben bir tanesinin astarını yaptım. Aynı zamanda yan parçayı da astarladım. Sadece burada kulp kısmını ben astar yapmadım. Burada kulpumuzu yaparken burada işaretleyici takmıştık. Ben buraya kadar 3-1 kenarı derinlik katacak olan yeri sadece bu kısmı astarladım. Kulp kısmını astarlamadım. Yine aynı şekilde bu yan parça da yine aynısını yaptım. Birer santim fazladan dikiş payı bıraktım iç kısma. Kumaşımı kıvırdıktan sonra makineyle ben geçtim. Burada elinizle de dikiş yapabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz astar yapmayabilirsiniz. Direkt birleştirme işlemine geçebilirsiniz. Şimdi bu şekilde astarı ters tarafı iç tarafına koydum, parçamın üzerine aldım. Şimdi bunu alttan ilk önce bakın iç kısma kumaşımı katladım. Ve ben buraya ara ara burada aparatla sabitleyeceğim. Tam çantanın ağız kısmına tam buradan dikiş yapmak için tam köşelerden 3 santim kadar makasla buraları kestim. Bakın bir de tam köşe noktasından buradan makasla burayı kestim. Şimdi diğer tarafa çevirdim. Bakın kestiğim yerden kolay bir şekilde burayı iç kısma kıvırdım. Katladım. Tekrar yine buradaki kısmı da tam çantamın şekline göre kumaşı iç kısma doğru katladım. Kumaşımı bu şekilde hazırladım. Şimdi ben kumaşı kenarlardan dikiş makinesiyle dikeceğim. İsterseniz elinizde de kenarlardan dikebilirsiniz. Tüm kenarı makineyle dikip geliyorum. Çantanın astarlamasını ben tamamladım. Birleştirme kısmına geçiyoruz. Şimdi burada ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Parçanın ben bir tanesini aldım. Şimdi burada en son bizim burada son trabzan boşluğu vardı. Burada 2 tane sık iğne yapmıştık. Üstteki ikinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Buradan başlayacağım birleştirme yapmaya. Toplamda burada 21 tane boşluk vardı. 21 tane boşluğun her birine çift batmıştık. En üstteki son boşluğa 2 tane sık iğnenin bir ve ikinci boşluğuna işaretleyici taktım ve buradan birleştirme yapmaya başlayacağız. Şimdi diğer yan parçayı aldım. Kulp kısmı altta kalacak. İlk buradan başladığımız parçaya başladığımız yerden birleştirme yapmaya başlayacağım. Bakın en son trabzan boşluğunda benim 2 tane sık iğnem var. Bir ve ikinci köşedeki sık iğnenin içine işaretleyici taktım. İlk birleştirmelerimi bu noktadan yapacağım. İpimi burada aldım. İpimi gizlemek için alttan biraz ip bırakıyorum. Bunu burada kilit yaptım. Bu kadar yeterli. Daha sonra çantanın iç kısmında aradan gizleyeceğim bu ipimi. Şimdi ilk önce
bizim bu büyük parçada en sonki yaptığımız trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne yapmıştık. Birincisine burada işaretleyici taktık. Şimdi işaretleyici taktığım yerden itibaren birleştirmeye başlayacağım. Aynı uzun parçada da yine aynı şekilde burada işaretleyici taktığımız yerden başlangıcımızı yapacağız. Şimdi ipimi bu şekilde aldım. Parçanın alt kısmına doğru tutuyorum. Şimdi burada bizim başak görünümlü sık iğnemizin üstteki duran tek kanadına batıyorum ve daha sonra yan parçada işaretleyici taktığım kısmın işaretleyicimi çıkartıyorum. Şimdi tam köşedeki, bakın burada bizim sık iğnemizin 2 kanadını birden almıyorum. İçteki duran tek kanadına batacağım. Bakın bu şekilde üstten alta doğru tığımı battım. Şimdi bu ipimi, kilit yaptığım ipimi aldım. Şimdi bu 2 ilmeğin arasından çıkartacağım. Şimdi ilmeği aldım. 2 ilmeğin içinden bu şekilde çıkarttım. Şimdi bir yanındaki bizim sık iğnemiz bu şekilde. Bakın üstteki duran tek kanadına ilk önce bu şekilde tığımı battım. Şimdi yan parçanın hemen bir yanındaki sık iğne boşluğuna geçiyorum. Burada sık iğnemizin içteki duran tek kanadına batacağım. Bakın tığı üstten alta doğru bu şekilde battım. Şimdi ipimiz hep alt tarafta olacak. Şimdi ipi tığın üzerine aldım. İlk önce hem yan parçanın ilmeği hem de büyük parçadaki ilmeğin ikisinin arasından çıkarttım ve daha sonra tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Üstteki duran tek kanadına bu şekilde tığımı battım ve yan parçanın da bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın bizim yumaktan gelen ipimiz alt tarafta kalacak. Bir yanındaki sık iğnemizin bakın üstten bu şekilde tığımı battım. İçte kalan tek kanadına battım. Şimdi bizim alttaki duran ipimizi bakın tığın üzerine ipi aldım. Hem yan parçanın ve bir sonra büyük parçadaki iki ilmeğin içinden çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırmayla birleştirmeyi yapmaya başladık. İpimiz hep altta kalacak. İlk önce büyük parçanın üstteki duran tek kanadına batıyorum. Yan parçada bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın bir yanındaki sık iğnemiz burada. Onun alttaki duran tek kanadına batacağım. Üstten bakın tığımı bu şekilde battım. Bakın alttaki yumaktan gelen ipi tığın üzerine aldım. Şimdi hem yan parçanın hem büyük parçadaki ilmekten çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmeğin içinden kaydırdım. Şimdi bir yanındaki sık iğnenin içteki duran tek kanadı ve yan parçanın da bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın bir yanındaki sık iğne boşluğuna geçtim. İçteki duran tek kanadı. Bakın hep ipimiz altta duracak. Tığın üzerine ipimi aldım. Hem yan parça hem de büyük parçanın 2 ilmeğin içinden çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde hep bir yanındaki boşluğa batıyoruz. Aynı boşluğa batmayacağız. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapacağız. Sırası gelen hep içteki duran tek kanatlarına batacağız. Hep ipimiz de altta kalacak. Önce 2 ilmekten çıkartacağız ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydıracağız. Bakın bu şekilde birleştirmemize devam edelim. Köşeye kadar gelelim. Çantanın sol taraftan başladık, ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tabanın köşe noktasına geldik. Burada da hiçbir işlem yapmayacağım. Aynı şekilde sırası gelen boşluklara batacağız. Köşedeki bakın işte kalan tek kanadına battım ve yan parçada sırası gelen bir yanındaki sık iğnenin işte kalan tek kanadına battım. Hep yumaktan gelen ipimiz hep altta kalacak.
tığın üzerine ipimi aldım. 2 ilmekten çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Hep bu şekilde sırası gelen boşluklara içteki kalan tek kanatlarına batıp ilmek kaydırma yapıp birleştirmemizi tamamlayacağız. Aynı battığım noktaya batmıyorum. Her zaman bir yanındaki boşluğa batacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Aynı köşede buradaki yaptığımız gibi yapacağız. Sırası gelen boşluklara birleştirmemizi yapalım. En son bizim kulpumuz geçerken eksiltme yapmıştık. Kulpumuzun geçerken işaretleyici taktığımız yere kadar gelelim. Burası bizim kulpumuzun başlangıç noktası. Buraya kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Kulpun başlangıç noktasına kadar birleştirmemi yaptım. 3 bir kenarı birleştirdik. Sol kenardan başladık. Tabana doğru döndük. Daha sonra sağ tarafta kulpun başlangıcına kadar birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi burada en son işaretleyicinin olduğu yere de ilmek kaydırmayla birleştirmemi yaptım. Burada bir tane zincir çekip ipimi kopartacağım sabitlemek için. İpimi çıkarttım. Şimdi bu kısa ipi aralardan yürütüp kulpun iç kısmında yürütüp gizleyeceğim. Bu şekilde bir tarafın birleştirmesini tamamladık. Şimdi diğer tarafı birleştirmesini yapacağız. Şimdi diğer parçayı birleştirmek için diğer tarafı çevirdim. Şimdi birleştireceğim parçayı aldım, üzerine koydum. Şimdi sol taraftan başlayacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi tabana doğru gelip daha sonra sağ tarafta birleştirmemizi tamamlayacağız. Şimdi ipimi aldım. Burada yine başlangıcı sizlerle paylaşacağım. Alttan biraz ip bıraktım. İpimi kilit yaptım. Şimdi ilk kenardaki 2 tane burada bizim sık iğnemiz var. Birinci köşedeki sık iğneden itibaren başlangıcımı yapacağım. Köşedeki ikinci sık iğnenin içine battım. Hep içteki tek kanatlarını alacağım ve kulpun da başlangıcının olduğu yer buraya yine içteki ilmeğe battım. İşaretleyicimi çıkartacağım. Şimdi burada kilit yaptım. İpimi de aldım. Bakın bunların altında tutuyorum. Şimdi bu ilmeği iki ilmeğin arasından bu şekilde çıkarttım. İlk burada ipimi başlangıcımı yaptım. Şimdi devam edeceğim. Burada hemen yanındaki boşluğa geçeceğim. Hemen yanındaki içteki duran tek kanat ve yan parçanın da bir yanındaki boşluktaki işte kalan tek kanadına battım. Şimdi ilk önce 2 ilmeğin içinden çıkarttım. Daha sonra tığda bekleyen ilmekten çıkarttım. Bir yanındaki boşluk. Bu şekilde diğer tarafta yaptığımızın birebir aynı işlemi uygulayacağız. Bu şekilde devam edelim. Sol taraftan başladık. Aşağıya kadar geleceğiz. Hep birer tane batacağız. Tabana doğru döndükten sonra bu tarafı da birleştirip daha sonra çantanın sağ tarafına kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Diğer tarafta yaptığımızın birebir aynı işlemi uygulayalım. Çantamızın ben birleştirmesini tamamladım. Görünüşü bu şekilde. Şimdi kulpumuzu diğer tarafa, yan tarafa dikeceğiz. Burada biz ip bırakmıştık kulpun ucunda. Şimdi onu bu yan kısma buradaki gibi biz buradan devam ettiğimiz için bitmiş tarafı diğer yan tarafla birleştirmesini yapacağız. Ben burada geniş uçlu iğne kullanıyorum. İp bıraktığım kısma iğnemi taktım. Şimdi buradan burasını tam ortalıyorum. Bakın modeller birbirinin üzerine denk gelecek şekilde ayarlamasını yapıyorum. Ben burada işaretleyici takacağım. Dikeceğim yere tam orta kısma ve modelin de tam orta noktasına işaretleyici taktım.
birbirine modelimiz aynı hizada denk gelmesine dikkat edelim. Şimdi buradan itibaren dikme işlemini yapacağım. İlk bakın şuradaki bizim tam bu noktadan sık iğnenin olduğu yerden ve onun karşısındaki ilk boşluktan iğnemi buradan çıkacağım. İlk olduğu için aynı noktaya bir kere daha batacağım. Şimdi bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın bir yanındaki biz ilmek kaydırma yapmıştık. Altta bir çizgi kalacak şekilde bakın üstteki başa batıyorum. Ve onun yanındaki kulptaki hemen yanındaki boşluğa battım. Daha sonra bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın alttaki çizgi bir şekilde burası kalacak. Onun üzerindeki duran boşluğa batıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen bir yanındaki boşluğa geçtim. Sırası gelen boşluklara karşılıklı batalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine son kısma boşluğa çift battım. Başta da çift batmıştık. Sağlam olması için bu şekilde yaptım. Daha sonra ipimi çantanın iç kısmına aldım. Şimdi bu ipi aralardan gizleyip fazlasını kopartacağım. Bu şekilde kulpumuzu dikmiş olduk. Şimdi çantanın fermuar kısmını birlikte dikeceğiz. İlk önce fermuar dikeceğimiz yeri ayarlamamız gerekiyor. Ben burada işaretleyicilerle belirledim. Onu da şu şekilde ayarlamasını yaptım. Bakın iki taraftan bu şekilde katladığımız zaman tam kulpun orta noktasına geldiği zaman buradaki orta noktada gelen boşluğa iki tarafa işaretleyici taktım. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguladım. Tam bu şekilde ikiye katladığımız zaman tam kulpun orta noktasına gelen yer bizim fermuarı dikeceğimiz kısım olacak. Burada sayı da vermek istiyorum sizlere. Birleştirdiğimiz yerden itibaren saydığım zaman 1, 2, 3, 4. boşluk. Kenarlardan hep 4. boşluğa işaretleyici taktım. Tam benim 4. boşluk modelin üzerindeki sık iğne boşluğu oluyor. Hepsini modelin üzerindeki boşluğa işaretleyici taktım. Buradan işaretleyici taktığım yerden itibaren fermuarımı başlangıcını yapacağım dikmek için ve diğer işaretleyiciye kadar dikme işlemini yapacağım. Sonuna kadar fermuarı dikmeyeceğiz. Fermuarı ben burada açtım. Benim fermuar biraz fazla olduğu için fazlasını burada esmeyeceğim, ucunu fazlasını içe doğru gelecek şekilde ayarlayacağım. Bakın tam işaretleyicinin olduğu yerden itibaren dikme işlemini yapacağımız için ben ilk önce dikmeden önce fermuarın ayarlamasını yapacağım. Ara ara burada toplu iğnelerle tutturacağım. Çantanın ağız şekline göre fermuarıma bu şekilde ara ara toplu iğnelerle tutturdum. Aynı şekilde diğer tarafı da aynı işlemi uygulayacağım. Tam buradan ayarlamasını yapacağım. Ve buradan itibaren diğer tarafta yaptığım gibi ara ara toplu iğnelerle tutturacağım. İki tarafta fermuarı sabitledim. Şimdi dikme işlemini yapacağım. Burada yine çantamın renginde bir ip tercih ettim. Çift kat yaptım ipimi. İşaretleyici taktığım yerden başlangıcımı yapacağım. Diğer işaretleyiciye kadar dikeceğim. Şimdi burada ilk önce ipimi aralardan yürüteceğim. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktadan itibaren başlangıcımı yapıyorum. Karşı tarafa doğru iğnemi çıktım.
Buraya sağlam olması için birkaç defa dikeceğim. Bakın tam dibinden dikmiyorum. Fermuarı çekebilmemiz için pay kalması gerekiyor. Bizim şurada desenli yerimiz var. Bakın desenli yerin tam bu çizgi şekilde bu noktadan dikeceğim. Burada biraz boşluk kalması gerekiyor. Yoksa fermuar takılır. Biraz alttan, bakın şuradaki bizim desenli yerden itibaren dikeceğim. Buradaki biraz pay bırakacağız. Buradan itibaren sağlam oluncaya kadar dikeceğim. Bu şekilde dikerek buradaki işaretleyiciye kadar gelelim. Fermuarı ben iki tarafı diktim. İşaretleyiciden başladık. Diğer işaretleyiciye kadar dikme işlemini tamamladım. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguladım. Şimdi fermuarı kapatacağım. Şimdi sırada askının iç tarafına tekrar kulp yapacağız. Onun yapılışını paylaşacağım. İpimi burada aldım. İpimi ilk kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Ve toplamda 9 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen yanındaki zincirin içine battım. Ve ilk buraya birinci sık iğnemi yaptım. Her zincir boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Toplamda 8 tane sık iğne oldu. Dönüş için bir zincir ve örgümün arkasını çevirdim. İlk önce zincirin dibindeki boşluktan itibaren her sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğa da 8. sık iğnemi yaptım. Bir zincir ve örgümün arkasını çevirdim. Yine zincirin dibindeki boşluktan itibaren birer tane tekrar sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar tekrar her sırada 8 tane sık iğnemiz olacak. Dönüşlerde bir zincir çekip tekrar örgümüzün arkasını çevirip bu şekilde ileri geri örgümüzü büyütelim. Burada sizlere toplamda kaç sıra ördüğümü paylaşacağım. Sıramı tamamladım. 69 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi daha sonra çevresine 3 bir kenarına sık iğne gideceğiz. O zaman 70 sıra olacak toplamda uzunluk. Şimdi bu şekliyle sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Uzunluk 39 santim ve derinlik de 5 santimde derinlik var. Şimdi buradan devam edeceğim. Aşağı doğru sık iğne gideceğiz. 3 bir kenarına sık iğne gidip burada bitireceğim. Şimdi hemen dibindeki boşluğa buraya bir tane, yine aynı yani köşeye 2 tane yapmış olduk. Her sıranın kenarında burada bizim boşluklar var. Kenarındaki boşluklara birer tane sık iğne yapacağım. Hemen yanındaki boşluk, bir sonraki, bu şekilde boşluklara birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Köşeye burada çift batacağım. 1 ve 2. Şimdi örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Hemen yanındaki boşluğa battım. Bu şekilde boşluklara birer tane sık iğne yapalım. Köşeye de yine çift batacağız ve ardından bu tarafta yaptığımızın aynı işlemi bu tarafta da uygulayacağız ve tekrar buradaki köşeye kadar gelelim.
Sıramı tamamladım. Son boşluğum kaldı. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Son boşluk kala. Burada ipimi kopartacağım. Biraz fazladan kopartacağım. Dikmek için kullanacağız. Biraz fazladan kulpumuza dikmek için pay bırakacağım. Şimdi burada ipimi çıkartıp şimdi burada birleştirmesini yapacağım ilk önce. Şimdi son yaptığım sık iğnenin de üstteki duran tek kanadına bu şekilde battım. Tekrar bu ipi çıkarttım. Bu şekilde birleştirmesini yaptım. Şimdi geniş uçlu iğne yardımıyla kulpun iç kısmına dikme işlemini yapacağız. Kulpun iç tarafına ben yerleştirdim. Onu da şu şekilde yaptım. Bakın şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bizim burada işaretleyicilerin olduğu yerden itibaren fermuarımızı dikmeye başlamıştık. Tam şu şekilde ortalayınca burayı diktiğimiz zaman burayı tam dikeceğiz ve tam bunun hizasına denk gelecek şekilde ayarlamamı yaptım. Buradan itibaren başladım. Kulpun iç tarafında düzgün bir şekilde ayarlamamı yaptım. Aynı diğer tarafta da yine aynı şekilde işaretleyicilerin olduğu yere kadar bu noktayı getirdim. Burada ip bıraktığım nokta burada. Ben buradan itibaren dikme işlemini yapacağım. Daha sonra diğer tarafa doğru dikeceğiz. Dikmek için buradaki köşedeki boşluktan itibaren başlangıcımı yaptım ve çantanın dış tarafına çıkardım ipimi. Daha sonra onun bir yanındaki boşluk, aynı zamanda buradaki bizim işaretleyicinin yanındaki sık iğnelere de batacağız. Buradaki boşluklara da batacağız. İlk önce alttaki duran buradaki boşluğa battım. Daha sonra da ördüğümüz yerin kenarındaki boşluğa batmış oldum. İkisini birlikte batacağız. Hem üstünde bu ördüğümüz bizim üstünde kalmış olacak. Hemen onun da yanındaki ilmek ve işaretleyici taktığım noktadaki ilmeğe ikisini birlikte aldım. Çantanın dış tarafına ipimi çıkarttım. Şimdi buradan düz bir şekilde ilerleyeceğim. Düz bir şekilde devam ettim. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere geldim. Buradan iğnemi çıktım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere batıp iç kısma doğru iğnemi bu noktaya battım. Şimdi bir yanındaki boşluğa batacağım. İşaretleyicinin yanındaki boşluğa da batacağım. Buraya tekrar iğnemi dış tarafa çıkarttım.
Bakın bu şekilde burayı düz bir şekilde diktim. Şimdi kulpun diğer tarafına doğru dikme işlemini yapacağız. Kulpu burayı dikmek için başak görüntüsü olan bizim sık iğnelerin iki kanadına birlikte batmayacağım. Sadece içteki duran ilmeklere batıp dikeceğiz. Dıştakileri dokunmayacağız. Bu şekilde kulp tarafında dikeceğiz. Bir yanındaki boşluk ve onun karşısındaki ilmek. Hep içteki ilmeklere batacağım. Düzgün bir şekilde dikme işlemini yapacağım. Bu şekilde devam edelim. Diğer tarafa kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımız gibi düz bir şekilde burayı dikeceğim. Düz bir şekilde burayı da diktim. Şimdi diğer tarafta yaptığımız gibi buradaki sık iğnelerin içteki duran tek kanadlarına batıp diğer tarafta yaptığımızın aynı birebir işlemi uygulayacağız. Bu şekilde devam edelim. Diğer tarafa kadar gelelim. Daha sonra ipimizi iç tarafta yürütüp fazlasını kopartalım. Çantayı tamamladık. Çantanın son bitmiş halini, ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantamızı aynı zamanda askılı çanta olarak da kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. 2 tane de halkayı çantanın kenar kısmına iğne iplik yardımıyla diktikten sonra elimde şu şekilde bir askı var. Ayarlanabilir askı. Bunu takıp askılı çanta olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık, güzel bir çanta. Burada çantanın ölçüsü, eni 26 santim. Orta yerin ölçüsünü vermek istiyorum. Burası 17 santim. Bir de uzun olan yüksek kısmında ölçüsünü verdiğim zaman 20 santim burası. Çantanın derinlik 8,5-9 santimde derinlik var. Toplamda ben 2,5 adet polyester makrame ipi kullandım. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.